Hepimiz fazlasıyla parası olmasına rağmen indirim peşinde koşanları, her şeyin en ucuzunu almaya çalışanları, cebinde akrep olanları duymuşuzdur. Ancak hiç kimse Hetty Green kadar cimriliğin hakkını verememiştir. İşte dünyanın en cimri insanı olarak Guinness Rekorlar kitabına giren Wall Street cadısı lakaplı Hetty Green. 21 Kasım 1834'te Massachusetts'te Abby Howland ve Edward Mott Robinson'ın kızı olarak dünyaya gelen Harriet Hetty Robinson'ın erkek kardeşi çok genç yaşta öldüğü için ailesinin tüm serveti ona kalmıştı. New Bedford'da en büyük balina ticareti işine sahip olan aile, Hetty'nin bu ağır yüke hazırlıklı olmasını istiyordu. Büyük babası Gideon Howland onu cesaretlendiriyor, finans haberlerini okutup onunla tartışıyordu. Hetty küçükken yaşıtlarıyla oynamayı değil, babasıyla limana gitmeyi ve orada babasını çalışırken izlemeyi daha çok severdi. O zamanlar babası deniz ticaretinin Napolyon'u olarak anılıyordu. El yazısı ya da grameri çok kötüydü ama matematikle arası çok iyiydi. 8 yaşındayken aldığı harçlıkları koymak adına kendine bir banka hesabı açtıran Hetty için parayla uğraşmak ve onu biriktirmek adeta bir tutkuydu. 13 yaşındayken ailenin muhasebecisi oldu. Parasını takip etmeyi öğrenmesini istemekle birlikte babası onun uygun bir eş bulup evlenmesini istiyordu. Bu sebeple Hetty 20 yaşındayken ona bugünkü değeri $30.000 olan bir dolap dolusu elbise aldı. Fakat Hetty bu elbiseleri sattı ve onun parasıyla hisse senedi aldı. Babası da dedesi de cimriydi. Hetty güzel yemekleri ilk kez yatılı okulda yemiş, o yıllar hayatımın en güzel yıllarıydı demişti. Babası Edward Hetty'ye kimseye bir şey verme, bu hoşluk bile olsa derdi. Hetty 25 yaşındayken ölen annesi Abby'nin mirasından Hetty'ye $250.000 değerinde bir mülk, babasına ise mirasın büyük bir kısmı kalmıştı. Annesi ölünce babası ile birlikte New York'a taşındı ve orada ileride kocası olacak olan Edward'la tanıştı. Babası yıllık %6 faiz getiren hükümet bonoları aldı. Babası da ölünce Hetty'ye $6 milyon yani bugünün parasıyla $100 milyon kaldı. Babasından kısa bir süre sonra vefat eden teyzesi Sylvia, sağlığında bütün mirasını ilk etapta Hetty'ye bırakmıştı. Fakat teyzesi daha sonra doktorunun telkiniyle vasiyetinde değişiklik yapmış, bir kısmını Hetty'ye, geri kalanını doktoruna, yardımcılarına ve hayır kurumlarına bırakmıştı. Paranın yarısının hayır kurumlarına bırakılmasına karşı çıktı ve teyzesinin 1862'de yazdığı ilk vasiyeti mahkemeye sundu. Her şeyi Hetty'ye bırakan vasiyette bundan sonra yazılabilecek bütün vasiyetlerin geçersiz olduğuna dair ikinci bir sayfa vardı. Uzmanlar Sylvia'nın imzasını vasiyetteki imzalarla karşılaştırdı. İmzaların ilk sayfada uyuştuğu, ikincisinde ise uyuşmadığı, yani ikinci sayfayı Hetty'nin yazdığı anlaşıldı. Mahkeme Hetty'nin aleyhine karar verdi. Fakat dolandırıcılıktan kararda bahsedilmedi. 1867'de 33 yaşındayken Vermontlu Edward Henry Green ile evlendi. Edward zengin bir aileden geliyor ve 20 senedir Uzak Doğu ile ticaret yapıyordu. Hetty, babasının isteğiyle eşine enteresan bir teklifte bulundu. Kendi parasıyla ilgili kocasının hiçbir yetkisi olmayacaktı. Evlendikten sonra kuzenleri onu sahtecilikten mahkemeye verdi. O da eşi Edward'la İngiltere'ye kaçtı. 1868'de oğlu Edward, 1871'de kızı Sylvia doğdu. Sylvia'nın vasiyetiyle ilgili süren davada Hetty'ye $33 milyon kaldı. Mirasla ilgili sahtecilik davası düşünce Amerika'ya tekrar geri döndüler ve döndüklerinde Vermont'ta
Bellow Falls'ta eşi Edward'ın ailesinin evinde kaldılar. Hattie, Edward'ın annesi öldüğünde verilen yemekte pahalı takımları çalınır korkusuyla onları kullanmayı reddetmişti. Amerikan İç Savaşı'nda hiç kimse bir şey satın almazken Hattie bunu fırsat olarak gördü. Zira o dönemde düşük fiyattan aldığı hisseler ile servetine servet kattı. İşte tam bu nedenle Wall Street cadısı lakabını aldı. Savaş sonrasında devlet aldığı bu kağıtlar karşılığında ona altın ödemişti. Bu tam da Hattie'nin zenginliğe giden yollardan biri olarak gördüğü taktikti. Bir şeyin değeri yokken ve kimse onu istemezken al, daha sonrasında insanlar onun için çıldırmaya başladığında yüksek fiyattan sat. Eşi Edward 1885'te iflas etti. Birkaç kez onun borcunu ödemeyi kabul eden Hattie, en son olarak Edward'ın borcu yüzünden kendi parasına el koyulması üzerine onu terk etti. Fakat resmi olarak ayrılmadılar. Eşi Edward'la ayrı yaşamalarına rağmen Hattie, hasta eşinin ömrünün son yıllarını onunla geçirdi. Okuduğu gazeteleri birilerine satması için oğlu Edward'a veriyordu. Yine böyle bir gün gazeteyi satmak için dışarı çıkan Edward'ın bacağı yaralandı. Onu ilk etapta fakirler için hizmet veren bir sağlık ocağına götüren Hattie, buradaki doktorun onu tanıması ve ondan para istemesi sebebiyle Edward'ı aldı ve evde kendi tedavi etmeye çalıştı. Fakat bacağın durumu giderek kötüleşmeye başlamıştı ve Hattie onu başka bir doktora götürse de artık çok geçti. Bacak kangren olmuştu ve Edward'ın bacağı kesildi. 1800'lü yıllarda Amerika'nın en zengin kadını olan Hattie, haftada $5 harcıyor, aynı siyah elbiseyi tekrar tekrar giyiyordu. Evinde kalorifer ya da fırın kullanmayan Hattie, soğukta oturuyor, ucuz kurabiyeler ve hastalıktan korunmak için soğan yiyordu. Hattie, bir gece yarısı kaybettiği 2 centlik bir şeyi sabaha kadar dışarıda aramıştı. Genellikle yulaf olan bütün yemeklerini ofisindeki radyatörün üstünde kendi pişiriyordu. Asla birinden borç almazdı. Tam tersi borç veriyor, vadesi gelen borcunu geri almak için üşenmeden kilometrelerce yol gidebiliyordu. Bir gün kızıyla uğradığı bir dükkandaki sorduğu broşun 75 sent olduğunu duyduğunda sanki elini yakıyormuşçasına broşu elinden atmıştı. Evindeki çiçekler tavuk tüylerinin boyanmış haliydi. Eşi Edward'la ayrılma kararlarından sonra sabit bir mülk almamış, vergilerden kaçmak adına ucuz otellerde ya da evlerde kirayla kalmıştı. Vergiden kaçmak için sürekli yer değiştiriyor, kiraladığı evlerin kapısına genelde köpeğinin ismini yazıyordu. 1905'te Seattle'da çıkan bir makalede en zengin insanlar arasında gösterilen Hattie, elbisesinin altına giydiği çamaşırları bile parçalanıncaya kadar kullanırdı. Satın alacağı en küçük şey için bile herkesle pazarlık ediyor ve aynı zarfları tekrar tekrar kullanıyordu. Kışın kalın elbiseler almak yerine elbisesinin altına gazeteler koyduğu bile söyleniyordu. Kişisel hijyenine de dikkat etmeyen Hattie, su ve sabuna verilen parayı gereksiz olarak görüyordu. Siyah elbisesini pislikten yeşile dönene kadar giyiyordu. Kuru temizlemeciye sadece elbisenin etek kısımlarını temizleyecek kadar para veriyordu. Ofise para vermiyor, Chemical Bank'ta depodan bozma bir yerde işlerini hallediyordu. Kızına çıkan bütün talipleri Hattie reddediyordu. Çünkü çıkan taliplerin kızının değil, parasının peşinde olduğunu düşünüyordu. Kızı Sylvia 30 yaşına kadar annesiyle kaldı. Matthew Astor Wilkes adlı bir iş adamıyla evlendi. Hattie damadına evlenmeden önce evlilik sözleşmesi imzalaması için baskı yaptı. Hattie sadece oğlunun değil, kendi sağlığıyla ilgili de cimriydi. İlerleyen yaşlarda fıtık sorunu olan Hattie, şişliğe bir iğne batırıyor, daha sonrasında bunu iç çamaşırların altına yerleştiriyor ve bacağına bastırıyordu.
Hastalığı ancak çok kötüleşince doktora gitmeyi kabul etti. Doktor ameliyatın $150 olduğunu söyleyince şok oldu. 1900'lü yıllarda sıradan bir Amerikan ailesinin yıllık geliri $500 iken onun geliri $7 milyon. Hattie, devrinin kadınların aksine parasını nasıl idare edeceğini biliyordu ve her kadının bunu bilmesi gerektiğini savunuyordu. Kendisine o zaman kalan 6 milyonluk serveti $200 milyon, yani bugünün parasıyla $3.6 milyar ulaştırmıştı. 1900'lü yılların başlarında demiryolları, telefon, telgraf gibi sistemlerde meydana gelen gelişmeler küreselleşmeyi yaratmış, Amerika'da yeni, zengin, aristokrat bir sınıf doğmuştu. Yaldızlı Çağ denen bu dönemde Hattie, erkeklerin egemen olduğu Wall Street'te kendine önemli bir yer edindi. Hattie'nin Rockefeller'lar ya da J.P. Morgan gibi o dönemin zenginlerinden ayrılan en önemli özelliği, onun sanayici olmaması, yatırımlar ve aldığı kağıtlar ile zenginleşmesiydi. 1907 krizinde New York şehri ona gelip kredi talebinde bulundu. $1.1 milyon çek yazdı. Hattie köpeği Dewey'i çok severdi. Çünkü Dewey onun ne kadar zengin olduğunu bilmiyordu. Sadece elbiselere ve önlüklere servet harcamadığım için bana cimri diyorlar. Asıl deli olan onlar ama farkında değiller, diyordu. Hattie, Wall Street'teki hayatının aslında onun kim olduğunu gerçekte önemsemeyen kişiler tarafından abartılarak yazıldığını belirtmiş, "Benim kendi yolum var, partner almıyorum, kimsenin parasını da riske atmıyorum," demişti. 81 yaşında iç kanamadan ve inmeden öldü. Ölmeden önce bir hizmetçiyle sütün fiyatı üzerine tartıştığı söylenir.